Şimdi şöyle bir düşün. Türkiye'de yaşıyoruz ama aslında bu toprakları sadece biz paylaşmıyoruz. Dağlarda, ormanlarda, hatta bazen şehirlerin kıyısında, bizden çok daha önce burada olan canlılar var. Ve bazıları gerçekten düşündüğünden çok daha vahşi. Bu videoda Türkiye'de yaşamakta olan 5 vahşi hayvandan kısaca bahsedeceğim. Kanalıma abone olmadıysan ücretsiz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutma. İyi seyirler. Tür mitolojisinde bile yer alan vahşi hayvanlardan biri olan bozkurt, kurt deyince insanın aklına hemen korku gelir değil mi? Ama işin ilginç tarafı şu, kurt aslında insandan uzak durmayı tercih eder. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da, karlı dağların arasında sürü halinde yaşarlar. Ve o sürü düzeni var ya, inanılmaz disiplinli. Herkesin bir görevi var, ama aç kaldıklarında işler değişir. İşte o zaman köylerin çevresinde görülmeye başlarlar. Düşünsene, gece sessizlik var, uzaktan bir uluma sesi geliyor. İşte o ses, doğanın hala güçlü olduğunu hatırlatıyor insana. Bir diğer vahşi hayvan bozayı ayılar. Dışarıdan bakınca sanki böyle sevimli, tombul canlılar gibi durur. Ama gerçek hayatta öyle pek sarılmalı değiller. Gülen gözlerle ağzı açık sırıtma Karadeniz'in derin ormanlarında yaşarlar. Bal, meyve, bazen küçük hayvanlarla beslenirler. Ama en önemli şey şu, bir ayıyı asla köşeye sıkıştırmak istemezsin. Çünkü o sakin hayvan bir anda inanılmaz tehlikeli olabilir. Ve en korkutucu tarafı ne biliyor musun? Çok hızlı koşarlar. Yani kaçmak da pek işe yaramaz. Anadolu leoparı. Şimdi geldik en gizemli olana. Çok nadir görülse de Anadolu leoparı. Uzun yıllar boyunca, artık yok denildi bu hayvan için. Ama sonra, bir anda kameralar yakaladı. Ve herkes şok oldu. Bu hayvanı özel yapan şey şu, sessiz, görünmez ve inanılmaz dikkatli. Geceleri avlanır, gündüz ortalıkta pek görünmez. Yani aslında belki de sana sandığından çok daha yakın, ama sen farkında bile değilsin. Gerçekten biraz ürpertici değil mi? Yaban domuzu. Yaban domuzu, bu hayvanı görmüş olma ihtimalin en yüksek olanlardan biri. Çünkü artık sadece ormanda değiller. Bazen şehirlerin içine kadar geliyorlar. Özellikle akşam saatlerinde çöplüklerde yiyecek ararken görülüyorlar. Ama sakın aldanma, çok güçlüler. Ve özellikle yavrusu varsa, yaklaşmak büyük hata olur. Hatta bazı insanlar, ne olacak ya, deyip yaklaşmaya çalışıyor. Ama o an bir anda sana doğru koştuğunu düşün. İşte o zaman olayın ciddiyetini anlıyorsun. Soğuk terli ağzı açık gülümseme. Kızıl tilki. Kızıl tilki. Tilkiler, masallardan bildiğimiz o kurnaz karakterler var ya. İşte gerçek hayatta da aynen öyleler. İnanılmaz uyum sağlarlar. Ormanda da yaşar, şehir kenarında da. Gece sessizce dolaşır, kimse fark etmeden işini görür. Ve çoğu zaman seni fark eder ama sen onu fark etmezsin. Aslında biraz, gizli hayat yaşayan, bir hayvan gibi. Şimdi düşününce insan şunu fark ediyor. Biz şehirlerde yaşarken doğa sessizce kendi düzenini sürdürüyor. Kurtlar uluyor, ayılar ormanda dolaşıyor. Leopar bir yerlerde sessizce izliyor olabilir. Ve belki de en ilginç olan şu, biz onları nadiren görüyoruz, ama onlar bizi her zaman görüyor olabilir. İşte doğa, tam olarak böyle bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.